Merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyatlar değişti, yeni modeller geldi ve şu anda 40.000 TL altı en iyi laptoplara yakından bakacağız. Bu serinin devamı daha yüksek bütçeler için gelsin diyorsan videoyu beğenip abone olmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Özellikle bu tarz fiyat aralıklarına göre laptop öneri videoları çok fazla araştırma, bir o kadar da emek istiyor. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu laptopları neye göre seçiyorum ondan da bahsedeyim. Kronik sorunları olmayan, aldığınızda uzun yıllar kullanabileceğiniz, kasa kalitesi, ekranı, performansı ve soğutmasıyla her anlamda sizi memnun edecek cihazlar. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede yok ve her zaman söylediğim gibi laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Şimdi listenin en ucuz laptopuyla başlayalım. Burada RTX 3050'nin de 6 GB VRAM'e sahip Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Bu laptop şu anda 30.000 altı bütçe ile alınabilecek en sağlam cihazlardan diyebilirim. Fakat laptopu render, video edit, Photoshop için kullanacağım, aldıktan sonra da yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız aynı laptopun 24 GB RAM'li modeli de benim favorilerimden, ama bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. i5 12. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM, 16+8 çift kanal 4800 MHz DDR5 olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin tam performans ve 6 GB VRAM'li olan en güçlü versiyonunu görüyoruz. Özellikle oyun, AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda kullanacaksanız ve sadece performans olarak değil, aynen 4050 ve 4060 versiyonu gibi 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB ekran burada kullanılmış ve 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Orta seviye video render, Photoshop, video edit için de rahatlıkla kullanılabilir. İkinci sırada 30.000 bandında en iyi işlemci ve büyük ekran istiyorum diyorsan HP Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil 7640H'si 6 çekirdek 12 threadlik, performans anlamında bu fiyatlardaki en güçlü işlemciyi görüyoruz. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip 95 Watt'lık versiyonu görüyoruz. Yani buradaki 3050 tam performans diyebilirim. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050'ye oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor ve genel olarak laptopa baktığımda kasa kalitesi, soğutma yönünde de bu fiyat bandındaki en iyi laptoplardan biri. Üçüncü sırada şu anda 4050'li ve bütçeyi çok zorlamadan alabileceğimiz en mantıklı laptop Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. RGB klavyesi, 144 Hz IPS Full HD ekranıyla 30.000 bandında şu anda en mantıklı laptop diyebilirim, ama bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Çünkü normalde zaten bu laptopun 8 GB RAM'li versiyonu bu fiyatlarda. O yüzden bütçe sınırınız 30.000 bandındaysa rahatlıkla alınabilecek bir cihaz. 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar da depolama takviyesi yapabiliyoruz. Soğutma sistemi ve kasa kalitesiyle de gerçekten beğendiğim bir cihaz. Dördüncü sırada 35.000 altı bütçeyle benim favorim kesinlikle Lenovo'nun Log modeli. i5 12. nesil HX işlemcili 12x2 24 GB RAM'li RTX 4050'nin de 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. Ekran kalitesi olarak üst seviye bir cihaz, soğutma sistemi başarılı ve deneyim olarak da benim de gayet memnun kaldığım bir cihazdı. Ama Lenovo'nun Log serisinde i5 12. nesil HX serisi, yani tam performans işlemcide batarya olarak en fazla 2-2,5 saatleri görebiliyoruz. Batarya performansı sizin için birinci öncelikse Ryzen'lı modele bakmak çok daha mantıklı. 5. sırada 36.000 bandında batarya performansı daha iyi olsun ve işlemci de birinci önceliğim diyorsan yine Lenovo'nun Log serisinden Ryzen 5 işlemcili modeli görüyoruz. 8640H'si 6 çekirdek ve 12 threadlik yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran tabii ki burada da var. Ama bu laptopun bence en önemli artısı kesinlikle batarya performansı. Gündelik kullanımda ortalama 4-5 saat ekran süresi alabiliyoruz. Ryzen 5 8. nesil hem verimli hem de güç tüketimi az olan bir işlemci. Oyun oynarken, render alırken, şarja takılıyken bile bataryanın azalması gibi
gibi sorunlar yaşamıyoruz. 6. sırada hem sağlam hem de taşınabilir, kompaktlık yönünde iyi bir laptop istiyorum, hem de ekran kalitesi ve performans olarak da beklentim üst seviye diyorsan Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten iyi bir seviyede. Bir gaming laptop oranla düşündüğümde ekran kalitesi deneyim anlamında gerçekten sağlam bir cihaz. Bu laptopu Photoshop, video edit, render için de rahatlıkla kullanabilirsin. Ama bu laptopu aldıktan sonra mutlaka bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Asus TUF A15'te uyumlu RAM'in linkini de açıklama ve yorumlara koyarım. Ve 90 Watt pille beraber bu fiyat bandında batarya performansı en iyi laptop diyebilirim. Günlük ortalama bir kullanımda 5 saat rahatlıkla götürüyor. Eğer hem RTX ekran kartı, iyi bir işlemcili hem de bir gaming laptop istemiyorum, ince, hafif, kompakt tasarımıyla her yere götürebileyim, 4050 kullanmasına rağmen aynı zamanda fan gürültüsü en az, ofis, iş içinde kullanılabilecek, bu noktada Asus'un VivoBook 16X modelini görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 5200 MHz DDR5 RAM'lerle gelirken 1 TB SSD ve RTX 4050'nin 70 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Evet, burada 4050'nin çok güçlü bir versiyonu kullanılmamış ama burada 1.8 kilogramlık ağırlık, 18 milimetrelik inceliği düşündüğümde hem taşınabilir, ince, hafif bir laptop, aynı zamanda batarya performansı da yüksek, HD Plus %100 sRGB ekranıyla rahatlıkla alınabilecek bir laptop ve Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. Burada tekrardan lisans almakla uğraşmayacağız. Eğer laptopu render, video edit için kullanacaksanız 32 GB RAM'li modeli de şu anda gayet alınabilir. 8. sırada benim birinci odağım ekran kartı, oyun veya 3D modelleme için kullanacağım diyorsan Victus 15'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 12 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Açıkçası bu fiyatlarda 140 Watt bir 4050 almak yerine 75 Watt TDP'li RTX 4060 almak daha mantıklı. 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Soğutma sistemi yönünde Victus 16 kadar üst seviye değil fakat kesinlikle ısınma sorunu yaşatmayan bir laptop. Victus 16 ile aradaki soğutma farkının sebebi de kasanın daha küçük olması ama burada ekran kartının watt değerleri daha düşük olduğu için bunu dengeliyor. Yani deneyim anlamında bir problem yaşamayacaksın. Ama benim birinci önceliğim işlemci, render, mühendislik, video edit veya CS Valorant gibi işlemciye yüklenen oyunlar oynayacaksan Victus 16'nın 2024 versiyon 4050 fakat i5 14. nesil HX işlemcili modelini görüyoruz. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci şu anda piyasadaki H serisi tüm i7 işlemcilerden ve Ryzen 7 8. nesil işlemcilerden de çok daha güçlü bir konumda. Özellikle mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, render için ve işlemciye yüklenen oyunlarda aradaki farkı net şekilde görüyoruz. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD 144 Hz %62 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi olarak en iyisi değil fakat işlemci anlamında gerçekten üst seviye ve şu an gerçekten sağlam bir indirimde ama bu fiyatlarda da çok kalacağını düşünmüyorum. 40.000 bandında hem performansı hem de soğutmasıyla benim tartışmasız favorim Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemcinin olayı sadece performans değil, gerçekten verimli bir işlemci. Yani hem güç tüketimi düşük hem de ısınmıyor. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım hem mühendislik hem de oyun için gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. Ekran kalitesi kötü değil fakat Lenovo Log Asus TUF A15 kadar başarılı bir ekranı da yok. Burada orta seviye bir ekranla karşılaşıyoruz ama hem soğutma sistemi hem de performans anlamında bu fiyat bandında alınabilecek en iyi laptop. Son sırada benim ekran kartı ile işim yok. Ofis, iş, üniversite için alacağım. Ekran kalitesi benim için önemli diyorsan
Özellikle de kompakt, taşınabilir yapısı ve kaliteli kasasıyla Asus ZenBook 14'ü görüyoruz. Ryzen 7 8. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemciyle e-spor tarzı oyunlara da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ayrıca render için de iyi bir işlemci. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 14 inç Full HD Plus OLED bir panelle geliyor. Bu fiyat bandında alabileceğimiz en iyi ekran ZenBook 14'te diyebilirim. 1.2 kilogramlık ağırlığı, oldukça ince, hafif yapısı ve metal kasasıyla beraber premium hissiyatını rahatlıkla veriyor. Bu laptopu alıp her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz ve batarya performansı olarak da neredeyse bir MacBook kadar diyebilirim. Günlük ortalama bir kullanımda 8-9 saat ekran sürelerini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani tam anlamıyla prize bağlı olmadan çalışabileceğiniz, rahatlıkla alınabilecek bir laptop. Dostlar, şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 28.000 bandında, ekran, kasa kalitesi ve performans olarak bu fiyatlarda en iyi laptopu istiyorsam Lenovo Log benim kesinlikle favorim. Ama benim birinci odam işlemci, batarya performansı ve büyük ekransa HP Victus 16 30.000 sınırında rahatlıkla alınabilir. RTX 4050'li en ucuz, en iyi performansı veren laptop Acer Nitro 5. Bütçem 35.000'e yakın, ekran kalitesi ve aldıktan sonra RAM yükseltmesiyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsan Lenovo Log. Bütçem 36.000 bandındaysa da Lenovo Log'un Ryzen 5 8. nesil işlemcili modeli çok mantıklı. Ama ben Asus bir laptop alacağım, benim için taşınabilirlik, kompaktlık daha önemli diyorsan Asus TUF A15'te bu bütçelerde favorilerimden. Ben yine güçlü bir laptop istiyorum ancak gaming tasarımından hoşlanmıyorum diyorsanız da VivoBook 16X oldukça mantıklı. 40.000 sınırında render, mühendislik için bir laptop alacağım veya işlemci olarak benim birinci odam performans diyorsan Victus 16'nın 4050 modeli, ama benim için soğutma ve ekran kartı birinci öncelikse de Victus 16'nın 4060 versiyonu. Ve açıkçası genel anlamıyla listeyi değerlendirirsem şu anki piyasada 30.000'den 40.000'e kadar alınabilecek en iyi laptoplar bunlardı. Bütçeniz bu aralıktaysa başka bir laptopa da bakmayın. Çünkü her yönüyle düşündüğümde en iyiler bunlardı. Ve laptop alırken de satıcılara mutlaka dikkat edin. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.